Kriminal Şeyler'e hoş geldiniz. Son Baby Reindeer videomdan sonra neler olup bittiğine dair çok fazla güncelleme yapmam istendi. Ben de sizleri kıramayıp bir video daha yapmak istedim. Bu videoda Fiona'nın röportajdan hemen sonra Facebook'a yaptığı yorumları ve bunların çevirilerini bulabilirsiniz. Ayrıca yakın bir zamanda Piers Morgan, Lorraine'in programına katıldı. Programda Fiona hakkında yorumlarını yaptı. Ben bu röportajdan da önemli bulduğum noktaları çevirdim. Videoda bunlara da ulaşabilirsiniz. Öncelikle Pierce'la yaptığı röportajda Fiona Facebook hesaplarını kapattığını ve artık kullanmadığını söylemişti. Ama Facebook'a geri döndü röportajdan hemen sonra ve ekranda gördüğünüz fotoğraflar Facebook hesabında paylaştığı fotoğraflar. Şimdi yaptığı birkaç paylaşıma bakalım. Röportajın kendi adına konuşmasına izin vereceğim. Pierce bir zorba. Bunu hepimiz biliyoruz. O duyguları tetikliyor. Bu röportaj çok fazla izlenme alacak. Andrew Tate, Donald Trump gibi çoğu zaman savunduğu kadın düşmanı tüm o erkeklere yaptığı röportajlardan daha fazla izlenecek. Pierce bir zorba ve iyi bir röportajcı değil. Söz kesiyor. Onun yaşında göz önünde kalmak için her şeyi yapıyor olmak utanç verici olmalı. Bunlar onun altın yılları. Emekli olup hayatına bakmalı ve rahatlamalı. Bunun yerine insanları tetikliyor. Kibar bir adam değil. Ben dürüst bir insanım medyanın aksine ve Richard Ged'in. Bunlar tam röportajın yayınlandığı gün yaptığı postlar. Çok fazla soru gelmişti acaba Pierce'a da saldırıyor mu saldıracak mı diye. Bence bu yaptığı Facebook gönderilerinden görebilirsiniz. Daha ileri tarihlerde olanlara da bakacağız. Şimdi biraz Pierce'ın röportajına bakalım. Hatırlarsanız sadece reyting için Fiona'yı röportaja çıkardığına dair eleştiriler almıştı. Bu soruya verdiği cevabı inceleyelim. A lot of people said you just did it for clicks. Well, I have a YouTube channel called Piers Morgan Uncensored, and I want people to click on it. Yeah, shock horror. Like you do a show for ratings. Yeah. That's the game we're in. Yeah. I want people to watch the content we do. That's not why I did the interview. In fact, I didn't even realise anywhere near the scale of how big this show is. I honestly had to be persuaded by my team, and thank God they persuaded me because it's been part of the phenomenon now. Yeah. But this baby reindeer thing globally has been one of the biggest things I've ever been involved in. After watching the series and watching my interview is it actually a true story? Yeah. And the key part of that is, did she actually go to prison? Is she a convicted stalker? As I sit here, Lorraine, there is no actual evidence so far that she's ever even been in court. So we have to wait and see. Bir medya insanı olarak gayet dürüstçe cevap vermiş bence burada. Ve evet, Fiona'nın da söylediği gibi gerçekten hüküm giydiğine dair kanıt yok. Bununla ilgili Facebook postuna da bakalım hemen. Senden bir yaş gencim Pierce. Ve alkol içmiyorum. Ged ve Netflix hapse girmemle ilgili yalan söylüyor. Tüm hükümler halka açık. Eminim tüm bu gazeteciler Pierce'a dahil. Şu ana kadar kayıtlara ulaşırlardı. Ged bir yalancı. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim, Richard Ged daha önce Lorraine'in programına katılmıştı Marta'yı oynayan kişiyle diziyi promote etmek için. Ve Lorraine Pierce'a güzel bir soru soruyor. Burayı da çevirdim. Hep birlikte izleyelim. What Richard has said is that he didn't want anybody, he didn't want their identities revealed. That wasn't what the show was about. But inevitably, of course, because it's been well, I so don't even. huge. I got to say, I'm afraid I think that's pretty disingenuous because they literally used parts of messages which internet sleuths just tapped into her Twitter account, and up came the same phraseology. So I think they failed in a duty of care to Fiona Harvey. There's no question about that. Netflix in particular. Ben bu noktaya katılıyorum açıkçası. Özellikle Netflix'in koruyamadığı özelinde doğru bir noktaya parmak basmışlar. Fiona Facebook gönderilerinden birinde programda nasıl hissettiğinden bahsediyor. Önce ona bakalım, sonra Lorraine'in konuyla ilgili Pierce'a sorusuna. İyi akşamlar. Söylemeliyim ki saçım harika gözüküyordu. Deneyimimin en güzel parçasıydı. Harika kuaförü merak ediyorum. O şatafatlı hayat mükemmel. Bir saniyeliğine prenses gibi hissettim. Bence bunu Pierce yaptı. Beni Ronaldo'yla aynı cümleye koydu. Çimdikleyin beni. Herkese iyi günler. Şimdi burada şunu söylemem gerekiyor. Fiona farklı yayın organlarına, İngiltere gazetelerine açıklamalar yapıyor. Verdiği röportajın gerçekten YouTube'da çok fazla izlenme ve reyting aldığının farkında olduğu için şu anda Piers Morgan'dan 1 milyon pound istiyor. Yanlış duymadınız, gerçekten 1 milyon pound istiyor. Piers da diyor ki, ben de bunu yeni öğrendim. Programına gelen misafirlerine 250 pound veriyormuş. İstisnalar hariç, herhalde politikacılar falan hariç. Şimdi hem Fiona'nın kişiliğiyle ilgili hem de bu konuyla ilgili yorumunu dinleyeceğiz gelen soruyla. Bakalım neler demiş. What's she like? I mean, in fact, behind the scenes, when she came in, and she wants £1 million off you now. I do.
Is that going to happen? No, she's not going to get £1 million. She's not going to get £1 million. What she wants is an agent. But actually, no, we give her the same amount we give, I would say, 95% of all our guests. And we don't discuss terms, but we pay for her to have a nice haircut and a car and everything else. I think we've performed our duty of care. We've stayed in touch with her since. And she's given some lively, provocative interviews. But when she came to the studio, she was actually relatively normal. Right. I didn't get any sign of somebody who I thought was mentally unwell. Right. But I do think she sent all these messages. And I do think that shows that she has an obsessive streak, certainly in relation to Richard Gadd. But I also think by his own admission, he himself is a pretty damaged individual, and he admits to leading her on and so on. So it's a very messy human interest story at the heart. Bu £1 milyon isteme muhabbetinden ve gazetelere çıkma olayından önce Fiona'nın 13 Mayıs'ta yaptığı bir Facebook gönderisi var. Ona da bakalım. Pierce bana karşı berbat değil. Sadece zorbalığı hoşuma gitmedi ve e-maillerle ilgili bu kadar zor değil. Senin yaptığını buluruz falan demesi. 1. Tüm bunlar 12 yıl önceydi ve kimse hüküm. 2. Twitter hesabının bana ait olduğunu söyleyecek kadar dürüstüm. Netflix ve Gad gibi yalan söyleyebilirdim ama yaptıklarımı üstledim. Pierce diğer medyacılar gibi üzerime geldi ve gözümü korkuttu. Benim medya eğitimim yok ve sistematik bir yalancı değilim. İnsanların hayatlarını mahvetmeye çalışmıyorum. Pierce beni zorbalayarak IP adresini bulurum falan diyerek bir polis gibi neredeyse benden itiraf almaya çalıştı. Ben 43 bin e-mail göndermedim ve bunun arkasında duracağım. Were you worried at all about having somebody in who clearly has problems, and if she is this woman, which it seems she is, that you would be at risk? I know you've got a thick skin, but was there every sense that you think, well, should I really have this woman on? I'm used to obsessive Scottish ladies harassing me. From, No. There is that point. Just a joke. You can't listen. I've interviewed serial killers, psychopaths. Exactly. I've interviewed people, who've done terrible things. She's not one of those. So I've had far scarier environments in which I've interviewed people. I felt it was important that she'd be allowed to have her say because she'd already been revealed by the media as the real-life Martha, but she had no ability to tell her story. And I thought, you know what? When we asked her if she wanted to come on, she said yes. I think that Piers has a big platform. I think he's an interviewer who'll be fair with me. I think I was fair with her. I think people who know me, I've been a lot harder on people, politicians and so on, in the past than I was with her. I tried to be very fair and balanced. I tried to get to the truth. I think she lied to me a lot in the interview. But I think on this key point, like I say, is she a convicted stalker? If it turns out she isn't, then the Netflix claim at the start of every episode, this is a true story, becomes extremely problematic because it's not a true story. Herhalde bu dizi hakkında yaptığım son video bu olur. Çok büyük bir gelişme olmazsa ve bu büyük gelişme muhtemelen Richard'ın Pierce'ın programına çıkması olur. Bunu da söyleyeyim. Pierce defalarca ulaşmaya çalışmış Richard'a ve Fiona ile aynı platforma çıkmasını çok istediğini söylüyor Lorraine'le röportajında. Bakalım ulaşacaklar mı Richard veya Richard'ın menajerleri? Ben açıkçası Pierce'ın Lorraine'le yaptığı röportajı beğendim. O yüzden sizlere çevirmek istedim önemli bulduğum kısımları. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlarda tartışalım. Önceki videoma gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ederim. Bu videomu da paylaşmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.